Ramazan ayı, orucun dereceleri, açlığın manası, Kadir Gecesi ve daha fazlası bu kitapta. Ruhu Allah'a yükselten oruç. Cemal Nur Sargut sizin için derledi. Hocam, geçen hadislerde kalmıştık Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın. Oradan devam edelim müsaadenizle. Allah bir kulu severse onu çeşitli imtihanlara tabi tutar. Sabrederse onu seçkin, şükrederse onu arınmış bir kul kılar diye buyuruyor Hazreti Peygamber. Bilmiyorum bahsettim mi bu Ramazan programı süresince ama Allah'ın latif ve habir huyları vardır. Allah-u Azimüşşan'ın bu Lokman suresine geçen ayette ben hem latifim hem habirdir deyişimi İbn Arabi Hazretleri şöyle yorumluyor. Diyor ki Allah her kulda latif halde bulunur. Elle tutulup gözle görünmeyen halde. Fakat çok mübarek ve çok yüce olduğu için kendini ihbar eder. Nasıl mı? Birçok sıkıntıya onları maruz tutar. Ve şu ayete bunu dayandırır. Ben namaz kılar, oruç tutarsın diye seni bırakır mıyım? Sen ne kadar bu sıkıntı ve acı içinden, kalbini oynatmadan tahammül edebiliyorsan ben sende o kadar varım demektir diyor. Demek ki Allah'ın bizle ilişkisini, bize olan yakınlığını ölçmek için kendimiz gelen olaylara bakalım. Allah çok yakınımızda ve şah damarımızdan yakın olduğunu bize idrak ettirirse inşallah büyük lütfuyla, o zaman zaten hadise gibi olmaktan çıkar. Çünkü Allah Hazreti İbrahim'e yaptığı gibi ateşe yakma emrini verir. Hadisenin yakıcı kısmı serinlik haline döner. Hazreti İbrahim gibi onu havuz haline getirir. Su haline getirir. O zaman da o insan etrafa örnek bir insan hale gelir. Dolayısıyla insan kendinde imanını ve Allah'la irtibatını ölçmek için hadiseleri nasıl karşıladığına baksın. Allah'ın kulu sevmesi bu hadiselerde yanında olması, onu gaflette tutmamasıdır. Kulu Allah hep sever zaten. Sevmez diye bir şey yok. Biz Allah'ımızı sevelim, onunla irtibatta olalım. Nefsimizi aradan çekelim. Mesele orada. İnşallah. Hocam bu büyüklerin hayat hikayelerini okuyoruz derslerde de. Mesela kendilerini anlatan İbn Arabi, bize yakın olan İsmail Hakkı Bursevi gibi şeylerden hatırlıyorum. Hiç şeylerden bahsetmemiş. İşte kaç yılında evlendim, şu çocuğum oldu, şu başıma şu geldi demiyor da işte 16'da riyazata başladım, 18'de keşfim açıldı, 20'de aşkım kuvvetlendi. Yani kendilerini anlatırken yatay boyutta yaşadıkları zorluk ya da güzellik bunlar hep onları daha yüksek bir şeye taşımak için araç olmuş herhalde. Hayatlarını başka türlü anlatıyorlar. Çok doğru. Yarın öbür gün biz de ölmek üzereyken bize hayatımızı anlat desen, ya 70-80 yıllık hayat 15 dakikada bitiyor. Bu 15 dakikanın içinde de 10 dakikasından fazlası nasıl intisap ettiği, efendiyle olan ilişkisi onlar hatırlanıyor. Çünkü diğerleri senin dediğin gibi sadece tekamülümüz için bir fırsattır. Allah herkesten ve her şeyden razı olsun ki bizi tekamül ettirmek için varlar. Çocuğumuz, eşimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız, maddi insanlar çevremizde ve biz ezel aleminde bunlara istekte bulunmuşuz. Allah'ım bu zor insanı bana nasip et ki ben bir an önce tekamül edeyim demişim. Ben kendim istemişim. Bu doğurmak üzere olan annenin sancımı arttır ne olur ey doktor demesine benzer. O talepte bulunduğum kişiler bugün karşıma çıktığı zaman niye itiraz ediyorum ki? Demek ki bendeki hakikatin ortaya çıkması için o acı ve sıkıntıya ihtiyaç var. Ya Kur'an-ı Kerim'e baksana, Hazreti Meryem ağrıyla dayandığı için ölmüş hurma ağacını diriltiyor ve onunla evladını besliyor. Demek ki veledi kalbi yani mana çocuğunu beslemek için ızdıraplardan oluşmuş, acı ve sıkıntılardan oluşmuş tekamüle ihtiyacımız var. Sabır hurmasını ancak öyle elde ediyoruz. Bu yüzden de çok önemli tabii acı ve sıkıntılar.
Yine Peygamber Aleyhisselam diyor ki müminin her hali ona bir nimettir. Bela gelirse sabreder, nimet gelirse şükreder. Mümin bela ile ayrı bela, ayrı acı, ayrı nimet diye düşünmez. Her şeyi nimet olarak addeder. Sevgiliden gelen her şey nimettir. Anacığım acı ilacı içerdi, antibiyotiği. Acısına dayanıyorum çünkü bana bir nimettir derdi. Bela gibi gözüken acı aslında insana nimettir. Bunu idrak ettiği zaman insanda bir huzur ve mutluluk başlar. Bela, beli demek için yegane fırsattır. O yüzden de aslında bela diye bir şey yoktur. Bizim idrakimizle alakalı, yani hayır ve şer Allah'ın indinde birdir. Bizim idrakimizde iki ayrı özelliktir. Onun için çok önemli. Kaldıracak gücü olsa onu bela olarak da görmezdi. Zaten bakar mısın Hazreti Hüseyin'e? Hazreti Hüseyin hayatına bak. Bu kadar sıkıntıyı paratonel gibi üstüne çekiyor. Paratonel gibi. Hazreti İsa öyle. Peygamber Efendimiz dünyada en çok acı çeken peygamber benim diyor. Niye? Çünkü her peygamberle acı çekmiş. Her peygamber Hazreti Muhammed'in vücudunun bir parçası ve bir hakikatidir. Mesela Hazreti Musa onun aklı, Hazreti İsa onun ruhudur. Peygamber hepsi bütünlenip hepsinin toplandığı vücuttur. O bakımdan bu arz aleminin meyvasıdır, hakikatidir, aslıdır. Her şey onun aslından oluşmuş, her şey onun aslına dönecek. O yüzden çok önemli. Allah sağlık sıhhat versin. İşte sağlıklı olduğumuz sürece onun kıymetini bilmekte biraz zorlanıyoruz. Bir de hayatlarını sağlık özrüyle geçirmek durumunda olan insanlar var hocam etrafımızda. Belli rahatsızlıkları, engelleri var. Onlara neler söylemek istersiniz? Yani onların sabrı, onların şükrü Valla daha bizden farklı bir olsa kat gerek. daha kıymetli. Hem çok şanslılar hem çok zor durumdalar. Ben evladı lenf kanseriyle 10 yıl mücadele eden ve 10 yıl bağırarak ağlayan, anne dua et öleyim diyen bir anneyle de karşılaşmıştım. Bu annenin durumunu düşündükçe kendi halimize şükürden başka yapacak bir şey yok. Şükür bile edepsizlik. Ancak o annenin acısına kalben eşlik ettiğimiz zaman şükredebiliriz. Dolayısıyla kendi halimizin şükredilecek taraflarını hiç görmediğimizi ancak o zaman anlıyoruz. Derviş olunca bütün bunlar şükür vesilesi oluyor. Uzun yıllar okumayı çok seven bir hanımefendi 80 yaşındaydı, gözlerini kaybetti. Anneciğim de ve Sami annem de son 5 sene çok iyi göremediler. O zaman ben o hanıma sordum. Hiç üzülmüyor musunuz artık okuyamıyorsunuz deyince tefekkür zamanım dedi. Demek ki her halden mutlu olmayı bilecek bir kalp lazım. Her halden memnun olacak, her hale sevinecek. Hepsini Allah'la ilişki kurmak için fırsat bilecek bir kalp lazım. Burada Mevlana'nın Mesnevisinde bir hikaye vardır. Hazreti İbrahim devrinde Nemrut İbrahim'i ateşe attıktan sonra anneler İbrahim'i dine girmesinler diye çocuklarını ateşe atıyor ki anneler Allah'ı reddetsinler diye. Tam bir çocuğu atacak, anne de reddedecek yani çocuğum ateşe atılmasın diye. Çocuk kendini ateşe fırlatıyor ve oradan bağırmaya başlıyor. Ah anacığım, ah anacığım, buranın ne kadar güzel olduğunu bilsen, sen de kendini benim yanıma atarsın. Anacığım korkma, bu ateş değil, bu bir lütuf diyor. İşte insanın Allah aşkı geldiği zaman hadiseleri güzel görmeye başlar, ateşler suya döner. Böyle bakmak lazım kızım, o aşkla bakmak lazım. Aşkımız eksik. Hadiselere aşkla bakmak lazım. Birçok şeyde aşkın ne büyük gücü olduğunu görüyorsun. İnsan çok sevdiği biri öldüğü zaman ancak öbür alemle ilişki kurabiliyor. Onun senin yanında olduğunu hissediyorsun. Hiç seni bırakmadığını, aslında ölmediğini hissediyorsun. O bakış açısından. Aşk lazım ki ilmel yakinden aynel yakine tekamül edelim. Büyük sözler. Allah altından kalkabilmek, hal etmek nasip etsin diyelim hocam. Amin. Bu hani kısa vadede biz göremiyoruz tabii işin neticesini hocam. O yüzden herhalde bir sabırsızlık, bir şükürsüzlük o hallerin sebebi uzaktan görememek hadiseyi. Öyle bir hikaye var ya Mesnevi'de fareyle deve yolda gidiyormuş. Fare bin türlü vesvesesi var zaten, tabiatı da öyle. Deve gayet rahat, ferah ferah gidiyor. Ondan sonra ya bu ne demiş böyle, sen gayet rahatsın. Ben demiş uzaktan görüyorum, hiçbir problem yok yani. Sen bana dayan, rahat et, huzuru bul diyor.
Herhalde refiki iyi seçmekte ilişkili değil mi hocam? Bütün mesele refikte o kızım. Ne tarikatte, ne mezhepte, ne dinde, ne meşrepte. Mürşidi doğru seçtiğin zaman ve kemale erdiğin zaman, teslimiyetin, İslam'ın kemaline erdiğin zaman her yol Kabe'ye çıkar. Ama yeter ki seni o Kabe yolunda zevklendirecek, her anın zevkini Allah'la birleştirerek yaşatacak bir mürşidi kamil olsun. Refikinin güzel olması yani. Refikin güzel olması. Öte yandan da şey diyorlar, her taraf Şemsi, Tebrizi, nerede Mevlana gibi mürit diyorlar yani. Doğru. İki tarafta da kabiliyet olması lazım. Bu şuna bakıyor, mürşitte de müritte de ezeli nasip artı çok büyük gayret. Mürşit gayretsiz değil ki, peygamber her gün eğer gidenler bilirler Hira Dağı'na tırmanmış. Koca peygamber niye tırmanıyor Hira Dağı'na? İhtiyacı mı var? Ama dağda yukarıda, yani manaya yakın yerde Allah ile buluşacak. Ve tek başına kalacak ve tefekkür edecek. Onun gayreti orada. Bizim gayretimiz de onu içimizde idrak etmekle alakalı. Ne kadar peygamberi idrak ediyorsak o kadar Allah'a yakınız demektir. Yoksa Allah korusun, Allah bizi kabul etmez. Hazreti Peygamber olmadı. Teşekkür ediyoruz bugün için. Teşekkür ederim.